Merhaba, ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Hipokrat TV'de yeni bir video ile karşınızdayım. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmamanızı rica ediyorum. Bugünkü videoda sizlere akut pankreatit adını verdiğimiz pankreas iltihabı diyebileceğimiz durumla ilgili bilgilerimi paylaşacağım. Pankreas bezi midemizin altında, karnın arka duvarına yakın yerleşimde bir organ. Birçok fonksiyonu var. En temel fonksiyonlardan bir tanesi aşina olduğumuz bir şey. İnsülin üretiyor. Yani şeker hastalığı ile ilgili olan hormonlar. Sadece bunlar değil. Pankreas temel olarak sindirim enzimlerini üreten bir organ. Pankreas iltihabı dediğimiz şey, akut pankreatit dediğimiz şey nedir? Şöyle, bir sebeple pankreasın içerisindeki sindirim enzimleri dışarı atılmadan pankreasın kendi hücrelerini sindirilmesine, yani zarar görmesine neden oluyorlar. Buna bağlı olarak da bezde bir iltihabi reaksiyon, mikropsuz temel olarak iltihabi bir reaksiyon meydana geliyor. Çok şiddetli klinik tablolara neden olabiliyor bu. En akut pankreatit dediğimiz şiddetli pankreas iltihabında çok ciddi bir karın ağrısı, bele kuşak tarzında vuran bir ağrı bu. Bulantı, kusma, ateş yükselmesi gibi şikayetler oluyor. Aslında tanısı acil bir durum olduğu için genellikle acil servislerde karşılaştığımız bir şey ve acil servislerde tanısı genelde konuyor. Bir takım kanda yapılan tetkikler var. Bazı enzimler çok yükseliyor. Amilaz, lipaz gibi. Bir de tabii ki ultrasonografi ve tomografi ile radyolojik olarak bu konuya yaklaşıyoruz. Ultrasonografi de pankreas ultrasonografisi çok kolay bir ultrasonografi olmuyor. Çünkü önünde kalın bağırsaklar ve bazen mide doluysa çok mide gazları pankreasın görülmesini zorlaştırıyor. Biraz daha alışık olmak, daha dikkatli, biraz uğraşarak yapmak gerekiyor. Özellikle akut pankreatit olgularında zaten o bölge ağrılı olduğu için ultrason esnasında daha fazla görebilmek için bazen bastırmamız gerekiyor. Bunu yapamadığımızdan görüntü alma işi zorlanıyor. Bu vakalarda çözüm olarak en çok tomografiyi tercih ediyoruz. Tomografide pankreas bezinin şiştiğini, büyüdüğünü, etrafındaki komşu yağ dokularında bu enflamasyon dediğimiz iltihaplanmaya bağlı kirlenme bulgularının olduğunu görüyoruz. Pankreas iltihabının tanısı klinik bulgular öncelikle bize bunu düşündürecek ve ardından görüntüleme bulgularıyla bunları destekleyeceğiz. Pankreas iltihabına neler sebep oluyor? Akut pankreatta neler sebep oluyor? Geçirilmiş bir karın cerrahisi buna sebep olabilir. Safra kesesinde taş sık karşılaştığımız bir şey. Bu taşlar bazen safra kanalına düşüyorlar. Ana safra kanalı. Ana safra kanalı 12 parmak bağırsağına, pankreasın başının bulunduğu yerden açılıyor. Ve bazen çoğu vakada pankreasın kendi kanalı bu kanalla birleşerek birlikte 12 parmak bağırsağına açılıyorlar. Taş gelip tam bu kanalın 12 parmak bağırsağına açıldığı yeri tıkadığı zaman pankreas kanalı da tıkanmış oluyor ve içeride pankreas enzimleri pankreasın kendisini sindirmeye başlıyorlar. En sık sebeplerden bir tanesi bu. Akut pankreat. Tanısını bunu koyabildiğimiz anda, taşı orada gösterebildiğimiz anda ERCP dediğimiz yöntemle ağızdan, yani bir endoskopi yapar gibi girilerek oradan taş çıkartılıyor ve hasta genelde sorunsuz bunu hallediyor. Bu sık rastladığımız sebeplerin başında safra kesesi taşları geliyor. Az bilinen sebepler var. Bunlardan bir tanesi hiperkalsemi. Yani paratiroid bezlerinin çok çalışması sonucu kanda kalsiyum seviyesi yüksek olduğu zaman hiperkalsemi de akut pankreatit yapabilen bir durumdur. Aynı şekilde yüksek trigliserit düzeyleri, yani ailesel hiperlipidemiler de buna sebep olabiliyor. Pankreas iltihabının başka sebepleri ne var? Alkolizm. Kronik alkol kullanımı pankreası bozan bir şey. Aynı şekilde karaciğeri de bozan bir şey. Pankreas iltihabında alkolizm çok ön planda, şişmanlık ön planda, sigara kullanmak risk faktörü. Akut pankreatit hastalarında eğer taşa bağlı bir tıkanıklık oldu ve buna bağlı ERCP ile tedavi ettiğimizi söylemiştim. Bunun tersi de söz konusu. Yani hastada taş var ve ERCP ile bu taşı almak istiyoruz. Akut pankreatit yapmadığı halde henüz. Bunu işlemin sonrasında da akut pankreatit söz konusu olabiliyor. Akut pankreatit hastalarında ilerleyen süreçte özellikle kronik alkol kullanımına bağlı olan akut pankreatit vakalarında klinik bulgular diğerlerinde olduğu gibi çok bariz olmuyor. Bu hastalarda en sık karşılaştığımız sorun tekrarlayan hafif akut pankreatit atakları sonucunda kronik pankreatit dediğimiz süreç. Bu kronik pankreatit süreci daha zor bir şey. Artık pankreas görevini yapamaz hale geliyor. Sindirim sistemi sorunları ve beraberinde bazen diyabet başlıyor. Yani yeteri kadar insülin üretemez hale geliyor vücut. Akut pankreatitten nasıl korunacağız? Bir kere en önemli şey, her zaman söylüyoruz. Obezite bir sağlık sorunudur, bir hastalıktır. Obeziteyle mücadele edeceğiz. Eğer kan şekerlerimiz yüksekse,
diyabet hastasıysak pankreası yakın takip altına alacağız. Kandaki lipid seviyeleri yani kan yağları hiperkolesterolemi, hipertrigliseridemi bunlar söz konusuysa ki ailesel olanlar çok önemli. Bunları mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Sigara kullanımı tabii ki birçok hastalık yaptığı gibi akut pankreatite zemin hazırlıyor. Sigara kullanımından uzak duracağız. Ve temel olarak kendimize iyi bakacağız. Akut pankreatit hayatı çok güçleştirebilen, ciddi komplikasyonlara neden olabilen önemli bir sağlık sorunu. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Akut pankreatit aslında temel olarak acil servislere başvuran bir hasta grubu. Ama öncesinde bahsettiğim sebeplerden dolayı bunun olacağını öngörebilmemiz mümkün. Bu nedenle kendinizi aile hekiminize emanet etmenizi ve gerekli önlemleri almanızı tavsiye ediyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim.